Sevr mağarasındayız. Küçücük bir mağara, 2 kişi zor sığar ama o gece o mağara bir saraydan daha güvenliydi. Çünkü Allah Teala oradaydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hicret yolculuğunun en kritik anında bir süreliğine dinlenmek üzere başlarını Hazreti Ebubekir'in dizlerine koymuştu. Hala takip ediliyorlardı ama mağaranın içindeki bu sessizlik tarifsiz bir huzur gibiydi. Ve Efendimiz gözlerini bir nebze olsun uykuya kapattı. İşte tam o sırada Ebubekir Efendimiz radıyallahu anh mağaranın duvarında küçük bir delik fark etti. Yüreğine bir endişe düştü. Ya içeriden bir haşere çıkar da Efendimizin mübarek bedenine zarar verirse? Düşünmesi yetti. Hiç tereddüt etmeden ayağını uzattı, o deliği kapattı. Efendimiz'i uyandırmadı, sustu, sabretti. Ama ilahi imtihan geldi. Delikten bir yılan çıktı ve Hazreti Ebubekir'in ayağını zehirli bir ısırıkla deldi. Acı dayanılır gibi değildi ama o koca yürekli insan Resulullah uyanmasın diye kıpırdamadı. Sadece gözlerinden yaş süzüldü. Bir damla, sonra bir damla daha ve o yaşlardan biri Resulullah'ın yüzüne düştü. Efendimiz yavaşça gözlerini açtı. Ne oldu ya Ebubekir? O hala kendini tutuyordu. Bir şey yok ya Resulallah. Ama dayanamadı, gönlünü açtı, olanları anlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tebessüm etti. Sonra mübarek tükürüğünü parmaklarıyla yılanın ısırdığı yere sürdü ve oracıkta acı dindi, yara şifa buldu. Zayıf da olsa anlatılan bir rivayet daha vardır. Resulullah yılanın bu davranışını sordu. Bunu neden yaptın? Yılan konuştu. Ya Resulallah, ben yıllardır sizi görebilmek için deliğin içinde bekler dururdum. Tam size kavuşacağım anda önümü kapatan bir engelle karşılaştım. İçimdeki muhabbet öyle büyüktü ki dayanamadım. O yolu açmak için ısırmak zorunda kaldım. Ey insan, sadakati Hazreti Ebubekir'den, muhabbeti ise o yılandan öğrenelim. Bazen bir ayağını feda edersin sevdiklerin için, bazen bir ömür beklersin sadece bir kez görebilmek için ve bazen gözyaşların kelimelerden çok daha fazlasını anlatır. Evet, sonra ne oldu peki? Onlar saklanırken düşman geldi. Mağaranın tam önüne kadar. Ayakları görünüyor, nefesleri duyuluyordu. O kadar yakındılar ki biraz eğilseler mağaranın içini göreceklerdi. Hazreti Ebubekir Efendimiz titredi, kendisi için değil, yanındaki can için. Ama o anda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döndü ve ona dedi ki, La tahsen innallâhe me'ane. Korkma, Allah bizimle beraberdir. O söz, yeryüzünde bir insana verilen en büyük güven değil miydi? Bazen çaresiz kalırsın, sırtını bir dağa yaslarsın ama dağ bile oynar. Saklanacak bir yer ararsın ama herkes seni dışlar. İşte öyle bir anda Allah sana bir örümcek gönderir ve kimsenin kıymet vermediği o incecik ağ seni korur. Çünkü mesele senin gücün değil, mesele senin kimin himayesinde olduğundur. Ve düşman bakıp dedi ki, buraya biri girmiş olsaydı bu ağ burada olmazdı, bu kuş burada durmazdı. Ama Allah Teala onları bir mağarada sakladı. Bir ağıyla, bir dua ile, bir örümcekle, bir güvercinle. Hiçbir asker yoktu, hiçbir silah yoktu, hiçbir kale yoktu. Düşünsenize, koskoca bir düşman ordusu ararken sen bir mağarada saklanıyorsun, yanında sadece bir dost var ve onun eli elinde. Ama aslında orada olan üçtü. Sen, dostun ve Allah Teala. O anda Ebubekir Efendimiz anladı. Gerçek koruyucu Allah'tı. Ve eğer Allah Teala seni koruyorsa, Allah dilerse bir örümcek bile kalkan olur. Bugün biz hala o mağaradan öğreniyoruz. Korktuğumuzda, çaresiz kaldığımızda, yolun sonuna geldiğimizi sandığımızda bir mağaraya sığınır gibi sığınıyoruz secdeye. Ve diyoruz ki üzülme, Allah bizimle.